Yaklaşık 6 ayımızın ana gündemlerini belirleyen tutulmalardan bir diğeri de Koç burcundaki Güneş tutulması olacak. Özellikle öncü burçların yani Terazi ve Koçların öncelikle daha sonrasından da Oğlak ve Yengeç etkili kişilerin hayatlarındaki önemli bitişleri, başlangıçları, majör değişimleri anlatıyor. Hem 25 Mart'taki Ay tutulması hem de Güneş tutulması için söyleyebileceğim şey aslında şu: böyle dönemlerde bizlerin kontrolü dışında bazı olaylar gelişiyor. Yani aslında olması gerekenler oluyor. Tabii ki bizim hayatımızda genel olarak seçimler ve tercihler bize ait. Fakat tutulma söz konusu olduğunda ve onun etkili olduğu bazı tarihlerde ne olması gerekiyorsa haritamızda nasıl bir etki alıyorsak onlar genelde gerçekleşiyor. Hayat bir şekilde aslında bizi olmamız gereken noktaya taşıyor. Şimdi videoya geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız ben Fulya. Bu kanalda önemli gökyüzü olaylarını, olasılıkları anlatıyorum. Eğer siz de önceden haberdar olmak, ona göre planınızı, programınızı ayarlamak, geçen zamanı anlamlandırmak isterseniz takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni Instagram'dan ayrıca takip etmek ister ya da danışmanlık almak isterseniz de yine şu hesaptan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım bu tutulma hem bizi bireyselde hem ülkemizi hem de dünyayı nasıl etkileyecek? Burcunuza atlamadan önce giriş kısmını dinlemeniz önemli çünkü oradaki genel etkiler hepimizi ilgilendiriyor. Üzerine yükselen burcunuzu dinlediğinizde daha iyi anlamlandırabilirsiniz. Evet, hazırsak güneş tutulmasını anlatmaya başlıyorum. 8 Nisan Pazartesi günü saat 21.20'de Koç burcunun 19 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Tam güneş tutulması, ayın güneşi tamamen kapattığı tutulmalara diyoruz. Ülkemizden gözlemlenmeyecek. Yine Amerika'dan, Pasifik, Meksika, Kanada'dan bu tam tutulma ve parçalı da olsa Batı Avrupa'dan görülebilecek. Bu da demek oluyor ki bu saydığım yerlerde güneş tutulmasının etkilerini çok daha yoğun göreceğiz. Hemen ilk olarak dekanını konuşalım. Bu tutulma Koç burcunun ikinci dekanında olduğu için yüksek mevkideki birinin hapse düşmesini veya özgürlüğünün kısıtlanmasını, ölüm tehlikesini, meyve veren ağaçların ortadan kaldırılmasına, dünya üzerinde üretilen şeylerin çürüyüp bozulmasına işaret eder denmiş. Şimdi krallar ve prenslerin hepsi ölüm tehlikesi diyor. Günümüzde artık bunlar yöneticiler, başkanlar olarak tabii ki temsil ediliyor veya gerçekten de bilinen önemli mevkideki birine de işaret ediyor olabilir. Amerika'da daha etkili olacağı için bu ihtimalleri tabii ki yükseltiyor fakat ülkemizde de tabii ki olabilir. Çünkü tutulma ülke haritamızda hükümeti, yetki sahibi kişileri, rütbeli, ünlü kişileri, yöneticileri temsil eden bir yerde olacak. Yeni bir liderin doğuşunu da anlatabilir. Bu bizim tabii ki bildiğimiz bir kişi de olabilir, yeni biri de olabilir ancak Koç yüksek bir rekabet verecek anlamında. Bir de Koç'ta bir tutulma olduğunda eskiden altın ve gümüş değer kaybediyor diye söylenmiş. Nisan ayında özellikle 20'sinden sonra dijital paralarda, kripto paralarda aslında daha çok artışı, finansal konularda özellikle de o çok yoğun iniş çıkışların olmasının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Nisan'ın ikinci yarısını ekonomik anlamda bazı sarsıntıların, değişimlerin belki de bir kez daha yoğun olarak gündeme gelmesini, etkilerini Ağustos ve Kasım aylarında daha şiddetli görebileceğimizi anlatıyor olabilir. Şimdi Kuzey Ay düğüm dediğimiz bir tarafta oluyor bu Koç burcundaki tutulma. Bu bizi her ne olursa olsun geliştirecek demektir. Fakat kendimize o kadar güvenimiz hani Koç'taki tutulmada artar ki o gelişimin önüne egomuz geçebilir. Tutulma zamanı kadersel etkiler araya girebilir. Yani bizi değişim için harekete geçirecek bazı olaylar verecektir gökyüzü. Bu kötü olmak zorunda değil. Bu tutulmayla belki bir işe girersiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Belki şehir değiştirebilirsiniz veya ortaklı bir işe başlayabilirsiniz. Veya tam tersi bunların bitişiyle birlikte yeni bir dönemi de başlatabilirsiniz. Güneş tutulması neticede bir yeni başlangıç demektir. Merkür retro kavuşumlu bir tutulma olduğu için Nisan ayı özelinde sadece söylüyorum. O ay içerisinde yepyeni bir şeye başlanırsa kısa süreli olma ihtimali var. Fakat bu kısa süreli olan her neyse bunun bile bizi ileri taşıyabileceği, bize güç ve cesaret vereceğini, belki bu sayede kendimizi, yeteneklerimizi, yapabileceklerimizi keşfetmemizi sağlayabilir. Mesela kısa süreli bir eğitim açmaya karar verdiniz. Daha sonra size bu eğitimi tamamladıktan sonra bir güç gelebilir. Ben bunu yapabilirim, işte farklı şeyler üretebilirim diyebilirsiniz. Bu çok küçük bir örnek tabii ki. Zaten Koç'ta bir tutulma yani gökyüzü bize çok fazla cesur ol,
korkma diyor. Tutulmanın da yöneticisi Mars, Satürn'e kavuşumda. Gerçekten de burada bir konuda harekete geçmekten biraz korkabiliriz. Ya da önümüze bir engel, zorluk, sınav gibi bazı konular çıkabilir. Hem Merkür Retro hem Satürn etkisi olunca iki ileri bir geri olabiliriz. Fakat Nisan ayı geçtikten sonra tam gaz ilerleyebiliriz. Zaten tutulma sadece Nisan ayı için geçerli değil. 6 ay içerisinde bize o cesaret veren işte girişimci ruhu, hayatımızda bir konuda inisiyatif almayı, yenilikleri, yenilenmeyi getirecektir. Risk almak isteyeceğiz. Fakat bu riski alırken özellikle Nisan ayında 2 defa düşünmenizi öneriyorum retro etkisinden dolayı. Güneş tutulması yeni başlangıçları anlatır demiştim. Koç burcu da zaten başlatan öncü bir burçtur. Baharın habercisi olan bir burçtur. Ancak acele edip de işleri ayağımıza dolamayalım. Çünkü bu tutulmanın olumsuz hiçbir açısı olmasa da bizim gölge dediğimiz fazla koç temasını çalıştırma ihtimali de var. İnanılmaz bencil, yakıp yıkan, acımasız, aniden parlayan, düşüncesizce konuşan, hırçın, sadece kendi istediği olsun diye bekleyen, inatçı bir yapıyı da ortaya çıkartabilir. Bu yüzden dikkat. Burada isteklerinizi öne çıkartmanız, kendi hakkınızı savunmanız, kendinizi merkeze almanız veya kendinizi keşfetme, hayatı deneyimleme yolunda başkalarını harcayacağımız anlamına gelmiyor. Buraya lütfen dikkat. Hatta bu ay düğümlerine sahip olan 7 Nisan 1986, 2 Aralık 1987 ve 1 Ağustos 1995, 25 Ocak 1997 tarihi aralığında doğanlar bu davranışları ortaya çıkartma riskine sahip kişilerdir. Bu tutulmada tabii ki en çok bu tarihte doğanları etkileyecek ve yükseleni Terazi ve Koç burcunda olanları etkileyecektir. Hatta onların hayatlarında bu sene çok önemli bir yere sahip. Sonra Oğlak ve Yengeçler geliyor. Onlar da biraz daha böyle zorlanarak ki hayatlarında bir şeyleri değiştirmeye doğru gidecektir. O yüzden Oğlakların ve Yengeçlerin özelinde söyleyebileceğim şey değişikliklere, yeniliklere sıcak bakmaları. Eğer yükselen burcunuz bu 4 burçtan biri ise zaten birazdan sizin için bu tutulma neler getirebilir? Hepsinden bahsedeceğim. Diğer burçlar için de haritanızda Koç burcu hangi alandaysa orada bir şeyleri başlatma enerjiniz, cesaretiniz daha fazla olacaktır. Bir de 2005 ve 2006 yıllarının ilk bahar aylarında neler olmuştu hayatınızda? Kimlerle yollarınız kesişmişti? Bunlara benzer etkiler alabilirsiniz. Tutulmaya Merkür Retro ve Şiron eşlik edecek. Öncelikle fiziksel etkisinden bahsedeceğim. Çünkü kazalara, yaralanmalara çok açık bir gökyüzü var. Dolayısıyla hani Koç hızlı bir burçtur, öfkelidir, acelecidir. Bu enerjiyi iyi dengelemezsek trafikte, evde, yaralanma, sakatlanma, hani acele işe şeytan karışma olasılığı var. Ayrıca migreni olanlar için de çok tetikleyici bir tutulma. Lütfen stresli ortam ve kişilerden bu dönem en azından uzak kalın. Kafa bölgemizdeki rahatsızlıklar, çarpmalar, darbeler, cilt hastalıkları, diş hastalıkları bu dönem ortaya çıkabilir. Diğer bir anlamda da Şiron sadece tabii ki fiziksel yaraları değil, ruhsal yaralanmaları da anlatıyor. Fakat bir yandan da hani şifalanmayı da bize verebilir. Bir türlü cesaret edemediğimiz bir konuda harekete geçebilmemizi, bu kendimizi iyileştirmek de olabilir. Bu anlamda da harekete geçebiliriz. Yeniden o gücü hissedebilir, iyileştirebiliriz kendimizi. Şimdi Koç enerjiyle alakalı olduğu için bu tip böyle şifa çalışmaları için de çok uygun bir tutulma olacak. Bir diğer önemli kavuşum da aslında Merkür Retro'yla geçmişe dönük bir şeyleri iyileştirme, konuşma, yeniden üzerinden geçme fırsatı bulabileceğiz. Bu anlamda tabii ki olumlu. Mesela bir süredir yarım kalan bir eğitimi tamamlamaya karar verebilir. Daha doğrusu cesaret edebilirsiniz. Bu sizin bir hobinizle ilgili de olabilir. İşinizde kullanmak üzere alacağınız bir eğitim de olabilir. Geçmişte başladığınız böyle yarım kalan veya aklınızda olan bir konunun tamamlanması önemli. Yoksa hani böyle sıfırdan Nisan ayının içinde özellikle ürettiğiniz bir proje, eğitim, çalışma için geçerli değil. Yine yepyeni bir iş anlaşması, işte imza, sözleşme için Nisan ayı en azından acele etmeyin. Hani çok acil imzalanması gereken işler yoksa ya da çok dikkatli okuyun sözleşmelerinizi diyebilirim. Acele edip hemen imzalayıp başladığınızda bu işten sonradan pişman olmayın. Şimdi tutulmanın yöneticisi Mars balıkta Satürn'le bir araya gelecek. Bunu biraz açmak istiyorum çünkü önemli. Yani Nisan ayında çok çok önemli olacak aslında bu kavuşum. 2 senede bir araya bu iki gezegen geliyor.
gelir. Biraz böyle tartışma, savaş, çatışma, zorlanmayı da getirir. Olumlu anlamda da o Mars balığın dağılabilecek enerjisini Satürn birazcık tabii ki toparlayacaktır, disipline edecektir. Yani bizim belki mücadeleli bir şekilde bir yoldan geçerken bir şeyleri kazanmamızı da sağlayabilir. Çok savaştığımız, çok uğraştığımız bir konuda kalıcı bir şeyler elde edebiliriz. Dünyada tabii ki inançlar üzerine savaşmayı, depremlerin denizlerde olabileceğini, su taşkınlarını, yağmurların selleri getirmesini, gizli operasyonları veya kazaları vesaire karşımıza çıkartabilir. Belki yine sulardan gelen tehlikeyi, salgın gibi konuları da anlatıyor olabilir. Tutulmadan etkilenen ülkeler daha riskli aslında bu anlamda diyebilirim. Bizim ülkemizde de çok önemli mevkide bir kişinin belki kaza geçirmesine, alışılmamış bir ölüm haberine, din veya böyle inançlarımız kaynaklı bir patlamanın olması, bir terör olayı, deniz depremleri, yine önemli bir liderin, üst düzey bir kişinin bir konuda engellenmesi, önüne taş koyulması, hapis gibi süreçlerini anlatıyor olabilir. Ayrıca ülke haritamızda politikayı anlatan bir alanda olacağı için tekrar belki bir partinin kurulması, anayasada bazı kanunların yeniden düzenlenmesi, gündeme gelmesi, değiştirilmeye çalışılmasıyla alakalı haberler yayılabilir. Burada kişisel hayatımızda olanlara kendi algıladığımız şekilde kabul etme sonucunda bazı yanlış kararlar verme potansiyelimiz de var. Kendimizi, gerçekleri görmek için uyanık tutmamız çok önemli. Ayrıca bu dönemde evini, şehrini, hatta ülkesini değiştiren de çok fazla kişiye şahit olabiliriz. Tutulmanın yöneticisi Jüpiter ve Uranüs'le oldukça güzel açılar kuracak. Yani bizlere bu kadar belki zorlukların içerisinde, mücadelenin içerisinde bir büyüme fırsatı, gelişme fırsatı, hiç beklemediğimiz bazı kapıların da açılmasını, bazı şansları bize getirecektir. Eğer önünüze işle alakalı bir fırsat veya farklı bir kazanç kapısı aralanıyorsa sizler de buna açık olun. Özellikle Mart ve Mayıs ayları, daha sonra bu 6 ay içerisinde yine yeni projeler, yeni ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıkları size getirebilir. İlişkiler açısından da geçmişten bildiğiniz, çok aşina olduğunuz bazı kişiler hayatınıza girebilir. İlişki başlatabilme potansiyelimiz oldukça yüksek. Zaten bu süreç çok fazla sürpriz isimli bir araya getirecektir. Ayrıca boşanmaları ve evlilikleri de çok fazla yoğun etkileyen tutulmalar olacak bunlar. 6 ay içerisinde önemli olabilecek olumlu ya da olumsuz bazı etkiler alacağımız dönemler 15-16 Nisan, 20 Nisan, 26 Mayıs, 3 Temmuz, 11 Temmuz ve 1 ve 10 Eylül arasındaki günler oldukça önemli. Ülkemize göre çıkarttığımız haritada yükselende akrep var, yani Zuben El Cenubi dediğimiz bir yıldızla kavuşacak. Bu bir şekilde sanki şanssızmışız gibi görünen bir konuda bizi aslında yükseltebilecek bir yıldız. Tabii ki finansal konulardaki krizleri, beklenmedik konu ve gelişmelerin Nisan ayında olabileceğini anlatıyor. Son olarak da Saros serisine baktığımda icatlar ve dahiyane fikirler bu tutulma serisiyle bağlantılıymış. Zaten çok atılgan, yenilikçi, cesur olabileceğimizi belirtmiştim sizlere. Dolayısıyla yeni bir şeylere adım atmaktan lütfen korkmayın bu dönem. Fakat şöyle de bir riski anlatıyor. Bu önünüze çıkan fırsat, bizim aklımıza gelen yeni bir fikir, hayatımızda aslında olan yeni gelişen konu her neyse hayatımızı bir süre ona çok adayabiliriz. Bu da tehlikeli bir hal alabilir denmiş bunun için. Yine burada denge tabii ki çok önemli. Koç burcunun o böyle hırsı, rakip tanımaz tarafı çok çalıştığında ikili ilişkiler, uyum, denge kaybolur. Özgür olmak için bunları kenara atarsak ikili ilişkilerimizin bozulabileceğini anlatıyor bu tutulma. Şimdi bakalım yükselen burcunuza göre bu tutulma hangi alanları etkileyecek? Yükselen burcunuzu eğer bilmiyorsanız tabii ki Güneş burcunuza göre her zaman dinleyebilirsiniz. Ve koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda yükselen evinizde, yani birinci evinizde olacak. Sizin için çok önemli. Hayatınızdaki önemli gelişmeleri anlatıyor olacak. Hatta bir ay öncesinde zaten bunun etkilerini ufak ufak hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu koç tutulmasının etkisinde olacaksınız. Bazı tarihler verdim ben giriş kısmında. Lütfen onları dinleyip not alın. Özellikle sizin için çok daha önemli olacak o tarihler. Tutulmanın etkilerini göreceksiniz.
geçebilirsiniz. Sizin hayatınızda bir dönem kapanırken başka bir dönem açılıyor aslında. Cesaretle başlayacağınız bir iş, bir ilişki, bir yer değişimi, kendiniz için yapacağınız yatırımlar hem fiziksel hem ruhsal olarak çok öne çıkacaktır. Evet, bazı şeyleri siz başlatıyorsunuz gibi görünse de aslında dümen sizde gibi dursa da yani kontrolünüz dışında gelişen bazı konularda olacaktır. Sağlığınıza ve uzak bir yere yolculuklara gibi böyle buralarda bir sürpriz bir şeyler, buralara sürpriz bir harcama yapılabilir. Dış görüntünüzde önemli değişikliklere gidebilirsiniz. Venüs de yükselen evinizde olacak. Belki bu dış görüntünüzdeki değişiklik estetik böyle işte operasyon, ameliyat gibi şeyler de olabilir. Nisan bu anlamda biraz zorlukları içeriyor. Böyle bir düşünceniz varsa belki Mart veya Mayıs aylarını kullanmanız daha iyi olabilir. Sizin için başka bir anlamda da enerji çalışmaları, terapi gibi alanlardan daha fazla destek alabileceğinizi gösteriyor. Eğer eşiniz varsa onun sağlığı ve işiyle alakalı gündemleri çok yoğun olabilir. İkili ilişkilerde de böyle geçmişten bildiğiniz biriyle, eğer bekarsanız yeniden bir araya gelebilirsiniz. Geçmişteki bir ilişkiyi içsel olarak da sonlandırabilirsiniz. 2005-2006 yıllarının böyle ilkbahar aylarında neler yaşamıştınız bir hatırlayın, benzer etkiler var. Çok hareketli ve aktif bir döneme giriyorsunuz. Siz ne istiyorsunuz hayatınızda? Aslında buna cesaret edin ve hedefinize yürüyün. Ancak acele etmeden ne ruhsal ne de fiziksel olarak yara almadan umarım bu döneminiz geçer. Harika başlangıçlar yapmanızı diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Boğa ve yükselen boğalar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 12. evinizde meydana gelecek. Sağlık, iç dünyanız, iş hayatınız mercek altında. Hatta bir ay öncesinde zaten ufak ufak bunun etkilerini almaya başlamış da olabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu Koç burcundaki güneş tutulmasının etkisini alıyor olacaksınız. Daha önceden olan bir rahatsızlığınız varsa bu tekrar edebilir ya da tekrar bir kontrole gitmeniz gerekebilir. Bu dönem onun tedavi işleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Fakat boğaların esasında daha çok böyle içsel olarak şifalanma sürecine daha çok işaret ediyor olarak görüyorum. Yani kendinizi iyileştirmek için belki terapilere, desteklere, çalışmalara cesaret edebilmeniz de söz konusu. Sizi aydınlatacak birçok şeyi sorgulamanıza sebep olacaktır. Dostluklar, gelecek hedefleriniz, planlarınızla alakalı da gerçekten ciddi bir yapılanma sürecindesiniz. Korktuğunuz şeyler bunlarla bağlantılı da olabilir. Şimdi korkmak demişken rüyalarınız, hisleriniz oldukça hareketli olacaktır bu süreçte. Sizi mesela kalabalık bir grupta tanıştığınız biri veya bir arkadaşınız ani uyanışlar yaşatabilir. Bu dönem hislerinizde, sezgilerinizde bir sıçrayış yaşayabilirsiniz. Rüyalarınızda bazı böyle mesaj içerikli rüyalar görebilirsiniz. En iyi tabii ki siz yorumlarsınız rüyada gördüğünüz sembolleri. İşle alakalı bir dönem sizin için artık kapanabilir. Bilinçaltınız açığa çıkarken kim sizin hakkınızda ne düşünüyorsa bunu çok daha net anlayabilirsiniz. İlişkilerinizi buna göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Ruhsal dünyanızın dönüşmesi sağlıklı kararlar almanızda çok etkili olacaktır. Bu yüzden bununla alakalı önünüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin. Sizin için spiritüel bir zaman gibi görünüyor ancak bu dünyevi anlamda da karşılığını bulup hani bir şekilde iyi gelişmeleri işinize ve ilişkinize yansıtacaktır. Siz sadece uyanmaya ve almaya açık olun. Bir de 2005-2006 yıllarının ilkbahar aylarında bu benzer etkiler ortaya çıkmıştı. Bazı tarihler de verdim. Onları da giriş kısmından mutlaka dinleyip not alın. Bu dönemlerde tutulmanın olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini alıyor olacağız. Güzel bir tutulma süreciniz olur umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. İkizler ve yükselen ikizler 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 11. evinizde meydana geliyor. Şimdi sosyal çevreniz, gelecek hedefleriniz, dostlarınız ve kariyerden kazançlarınızla alakalı konular kabaca değişiyor diyebilirim. Bunlar odağınızda olacak. Hatta bir ay öncesinden zaten bunun sinyallerini almaya başlamış da olabilirsiniz. Önümüzdeki 6 aylık süreçte bu koç tutulmasının etkilerini hepimiz alıyor olacağız. Eski dostlarınızla, eski arkadaşlarınızla yeniden görüşebilir, bir araya gelebilirsiniz ve bu kişilerden biriyle bir proje, bir iş başlatabilirsiniz. Nisan ayında bazı engeller, zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Acele etmeden motive bir şekilde gökyüzünün temposunda ilerlerseniz ileriki süreçlerde kalıcı işler başarabilirsiniz. Evet de bazı arkadaşlarınızla fikirsel veya fiziksel ayrı düşme potansiyeliniz de var. Bir anlamda böyle tartışma da çıkabilir. Ya da tam tersi bir arkadaşınıza şifa olacak. Belki destekleneceğiniz
destekleyeceğiniz bir şeyler de konuşabilirsiniz. Hayatınızda otorite bir figür varsa bu kişilerden yana bazı engel ve zorluklar oluşabilir. Sizin hedefinize doğru giderken bu zorluklar karşınıza çıksa da o mücadele sonunda kalıcı ve başarılı bir iş de ortaya çıkartabilirsiniz. Bu dönem araştırma ve geliştirme için kullanabilirsiniz. Başlangıçları Mayıs ve sonrasındaki aylar için yapmanızı öneriyorum. Bunlara ek, geçmişten bildiğiniz bir arkadaş grubunuzdan biriyle hayatınızda bu dönem eğer biri yoksa bir aşk da size getirebilir. Sosyal çevrenizden bu tutulmayla birlikte bir değişim olabilir. Eski çevrenizden bazı insanlarla tamamen bağınızı kopartırken başka bir yeni çevreye de geçebilirsiniz. Dediğim gibi zaten sinyallerini almaya başlamış da olabilirsiniz. Fakat bu dönemden sonra çok daha belirgin olur diyebilirim. 2005-2006 yıllarınızı bir hatırlayın, ilkbahar aylarınızı. Ona benzer etkiler alıyorsunuz bu süreçte. Bazı tarihler verdim ben giriş kısmında, onu da mutlaka dinleyin. Çünkü o dönemlerde olumlu ya da olumsuz bu tutulmanın etkilerini alacağız. Güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 10. evinizde meydana geliyor. 2005 ve 2006 yıllarınızı şöyle bir düşünün, ilkbahar aylarını özellikle. Buna benzeyen etkiler alabilirsiniz. Kariyeriniz, hedefleriniz, statünüz daha çok böyle öne çıkacak gibi görünüyor. Burada kökten değişimleri işaret ediyor. En çok etkilenecek burçlardan biri de sizsiniz aslında. Hatta bir ay öncesinde bunun sinyallerini almaya başlamış da olabilirsiniz. Yepyeni bir proje, yepyeni bir iş, kariyer yolculuğu için girişimlerde bulunabileceğinizi gösteriyor. Çok uzun zamandır yurt dışı ve uzaklar bağlantılı işleriniz, eğitimler, işte işbirlikleriniz gibi planlarınız varsa harekete geçebilirsiniz. Fakat burada bazı engel ve zorluklar karşınıza Nisan ayında özellikle çıkabilir. Bu sizi yıldırmasın, çünkü sadece dediğim gibi Nisan ayı için geçerli. İletişim anlamında da biraz böyle zorlanabilirsiniz. Dış ticaretle eğer ilgileniyorsanız orada belki aksamalar, gecikmeler, problemler yaşanabilir. Rekabetçi ve hayatla böyle mücadele eden bir yapınız bu ay daha çok belirgin olarak öne çıkıyor. Patron, sizin için yönetici, baba veya dediğim gibi sizin hayatınızda otorite olan bir kişi şifa gibi ya da yaralayıcı, kırıcı sözler de konuşabilir. Güç çekişmeleri çok yoğun bir aydasınız. Ancak güçlü kişiler sizi bir taraftan da destekliyor olacak. Tüm bu deneyimler sizin kariyerinizde ne istediğinize, neye cesaret edeceğinizi, ne yöne gideceğinizi belirleyecektir. Bu süreniz 6 ayınızı kapsıyor. Gelecek sene de son kez aslında koçta bir tutulma olacak ve sizin kariyerinizi artık tamamen kökten değiştirmiş olacak. Evliyseniz, sorunlu ilerleyen bir evliliğiniz varsa bu süreçte sonlanabilir veya bir değişim geçirmesi gerektiğini de gösteriyor olabilir. Bir davanız varsa sonuçlanması için yeniden ileri bir tarihe de atılabilir. Genel olarak fiziksel sağlığınıza da çok çok lütfen dikkat edin. İş anlaşmaları, görüşmeler, imzalar için de Nisan ayı çok uygun olmayabilir. Prosedür işlerinde bu ay ve bu ay imzalanan herhangi bir konuda sonrasında bazı pürüzler çıkabilir ya da gecikme olabilir. Genel olarak majör değişimler yaşayacağınız bir tutulma olacak aslına bakarsanız. Kariyeriniz, yaşam yeriniz her iki tutulmada da tetiklenecek. Sonbaharda da bu süreciniz hala devam ediyor olacak bu arada. Dolayısıyla orada da bir adım, eğer bunda atmadıysanız orada bir adım atabilirsiniz. Kariyerinizde ve hayatınızda değişmesi gereken konular olduğu için önünüze bazı deneyimleri size çıkartacaktır. Bu da sizin daha ileri aslında gidebilmeniz için olacak ve yeni başlangıçlar yapabilmeniz için. Ben bazı tarihler verdim. Onları giriş kısmından dinleyebilirsiniz. Yani o tarihlerde olumlu ya da olumsuz tutulma tetiklenecek. Etkilerini görebileceğiz. Sizin için güzel bir tutulma süreci diliyorum. Umarım başka bir videoda görüşürüz. Aslan ve yükselen aslanlar, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 9. evinizde meydana gelecek. Şimdi 2005 ve 2006 yıllarınızı şöyle bir hatırlayın. İlkbahar aylarında böyle benzer etkiler almıştınız. Yurt dışı seyahatler, yolculuklar, eğitim, uzaklar, sosyal medya veya yayıncılık bağlantılı gündemleriniz odağınızda olacak. Hatta bir ay öncesinden belki bunun etkilerini almaya başlamış da olabilirsiniz. Burada bazı değişimler, başlangıçlar var. Örneğin çok istediğiniz bir eğitime veya yarım bıraktığınız bir eğitime yeniden başlayabilirsiniz veya tamamlayabilirsiniz bu eğitimi. Eğer pasaport, vize, işte oturum vesaire gibi konulardan yana tekrar eden bir durumunuz varsa yeniden bir sınava girmek, yeniden belgeleri toparlamak vesaire gibi seyahate gittiğiniz hani bir yerde böyle fiziksel bir yaralanma, işte kazalara veya finansal anlamda zorlanmalara karşı da tedbirli olmanız iyi olacaktır. Mesela finansal anlamda belki kariyerinize yatırım yapmak, işte anlaşmalar yapmak istiyorsunuz.
istiyorsunuz. Ancak maddi açıdan belki tıkanabilirsiniz. Bir takım operasyonlar gündeme gelebilir. Kariyerinizde de Nisan ayında sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Sosyal medya veya yayıncılık işleriniz varsa burada bir şeylere, yani yeni şeylere cesaret edebilirsiniz. Eğer davalar, işte mahkeme süreçleriniz e, varsa bunlarla alakalı finansal konularla bağlantılı da olabilir. Evliyseniz eşinizin parasal konularında bir kısıtlanma, bir zorluğu da anlatıyor olabilir. Kendinizi çok çok geliştirebileceğiniz, hayata bakış açınızı kökten değiştirebilecek bazı etkiler alıyor olacaksınız. Bu, dediğim gibi, aldığınız bir eğitime, çıktığınız bir seyahatte bile sağlanabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerde, prosedür veya resmi şeylerdeki konuları düzenlemek üzere yeniden harekete de geçebilirsiniz. Bazı tarihler verdim ben giriş kısmında, onları mutlaka not edin. Çünkü bu tutulmada size ne bahsettiysem, olumlu ya da olumsuz, bunların olabilme olasılığı olan tarihler olacak. Güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başak ve yükselen Başaklar, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 8. evinizde meydana geliyor. 2005 ve 2006 yıllarının ilkbahar aylarını şöyle bir düşünün. Ona benzeyen etkiler alabilirsiniz. Ortaklı kazançlar, yatırımlar, kendi psikolojiniz ve bir takım operasyon, sağlık konularıyla bağlantılı gündemleriniz olabilir. Buralarda köklü değişimler meydana gelebilir demektir. Hatta bir ay öncesinden zaten bunun sinyallerini aslında bizler almaya başladık. İkili ilişkileriniz, eşiniz veya ortağınızla olan kazançlarınızda değişimler var, ancak burada bazı anlaşmazlıklar belki tartışmaları getirebilir. Eğer bir işten ayrılıyorsanız bununla alakalı bir sıkıntı, uğraşacağınız bir konu da önünüze çıkabilir. Sizin veya partnerinizin bir ameliyat süreci olabilir. Evliyseniz eşinizin işinde, kazançlarında önemli değişimler, ekstra farklı bir işle kazanç sağlaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sizin bir yere yapacağınız belki bir toplu ödeme de söz konusu olabilir bu süreçte, ya da toplu bir ödeme de alınabilir. Ortaklı gelirler, dışarıdan kazançlarınızda da önemli değişimler yapmanız, hatta böyle cesaret etmeniz gereken konular önünüze çıkabilir. Kendinizi psikolojik olarak böyle iyileştirmek, şifalandırmak için bir terapi ya da size iyi gelecek bazı konulara cesaret edebilirsiniz. Çünkü korkularınız bu dönemde ortaya çıkabilir. Rüyalarınızda da aslında böyle kaygılarınızı okuyabilirsiniz. Finansal anlamda yeni başlangıçlar, yeni adımlar, işte cesaret etmeniz gereken durumlar olabilir bu süreçte. Partneriniz, ortağınız sizi harekete geçmek istediğiniz konularda kısıtlayabilir, baskılayabilir. Ancak bu Nisan ayında belki bunu en yoğun yaşarsınız. Nisan ayında resmi bir anlaşma imzalama, işte ortaklı gelirlerle alakalı bazı gecikmeler, stresler de yaşanabilir. Nisan'dan sonraki sürecinizde daha rahat olacağınızı, daha rahat ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Bazı tarihler verdim, onları giriş kısmından not alabilirsiniz. Bu dönemlerde güneş tutulmasının olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini alıyor olacaksınız. Güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Terazi ve yükselen teraziler, 8 Nisan'da gerçekleşecek olan Koç burcundaki güneş tutulması sizin haritanızda 7. evinizde olacak. 2005-2006 yıllarının ilkbahar aylarına benzer etkiler alabilirsiniz. İlişkiler, evlilik, taşınma, ortaklı işler gibi gündemleriniz olacaktır. Hatta bir ay öncesinde zaten bunun etkilerini almaya başlamış olabilirsiniz. Hem ilişkiler hem evlilik için söyleyebileceğim konu aslında şu: eğer yolunda gitmeyen, zaten bir ilişki içerisindeyseniz, bu ilişkilerde tartışmalar, ayrılıklar kaçınılmaz olabilir bu tutulmada. Ancak şu da olabilir, hani sorunları tekrardan belki konuşabilir. Belki bir çift terapisine danışabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Daha önce evlilik için denemediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Eğer ilişkiniz yolunda gidiyorsa da evlilik kararı alabilirsiniz. Bir yer değişimi yapmak isteyebilirsiniz. İlişkinizdeki rutinleri aslında değiştirebilirsiniz. Bekar olanlar için de yepyeni bir ilişkiye başlama potansiyeli var. Fakat geçmişten bir kişi de olabilir bu sizin hayatınıza girecek olan kişi. Bir takım davalar, mahkeme gibi süreçleriniz varsa onlarla alakalı bitiş veya yeniden görülmesi söz konusu olabilir. Ortaklı bir işe, işbirliklerine çok açık bir dönemdesiniz. Yani birlikte çalıştığınız kişiler tabii ki değişebilir. Sadece bu süreçte işlerinizle alakalı bazı engeller, zorluklar, sizin zorlandığınız konular olabilir. Bu mücadele sonucunda işinizde başarılı da olabilirsiniz. Sadece karşınıza kişi veya bazı konularda işle alakalı aksamalar, gecikmeler
yaşanabilir demek istediğim. Partnerinizin bir sağlık süreci olabilir. Sizin de böyle bir eğer hastalık tedavi süreciniz varsa aksatmayın lütfen. Partneriniz, ortağınız sizi çok geliştirecektir bu süreçte. Bu sebeple kendinize hemen böyle çekilmek yerine daha çok uyuma hem de ilişki içinde ne istediğinizi daha çok vurgulamanız gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız. Eski bir konuyu yeniden belki gündeme getirebilirsiniz. Bunu konuşup bu konuyu tamamen kapatabilirsiniz. Üzerinden tamamen atlayabilirsiniz, halledebilirsiniz demek istediğim. Dediğim gibi Nisan biraz sıkıntılı ilerleyebilir. Önemli bir karar vermeden önce lütfen 2 kere düşünün bu Nisan ayında. Bazı tarihler verdim ben bu tutulma ile ilgili. Onu giriş kısmından dinleyip not alabilirsiniz. Bu dönemlerde bu tutulmanın olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini alıyor olacağız. Güzel bir tutulma süreci yaşarsınız umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Akrep ve yükselen akrepler 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 6. evinizde meydana geliyor. 2005-2006 yıllarının ilkbahar aylarına benzeyen etkiler alıyorsunuz. Şimdi işiniz, iş arkadaşlarınız, sağlığınızla alakalı, mesleğinizle bağlantılı gündemleriniz daha odağınızda olacaktır. Hatta bir ay öncesinden zaten bu etkileri sizler almaya başlamış olabilirsiniz. Şimdi siz yeni iş ve iş ortaklıklarına çok açıksınız. İş arayan, yeni bir işe girmek isteyen akrepler için aslında çok olumlu bir süreç. Mesleğinizin yani yaptığınız işin belki kökten değişmesine, işinizle alakalı çok ciddi değişiklikler yapmanıza sebep olabilir. Bazı ortaklıklar hobiniz gibi olan işlerden yola çıkarak hatta yaratıcılığınızı çok çalıştıran sürpriz ortaklıkları size getiren bir etki de olabilir. Bu sizin belki geçmişten zaten düşündüğünüz, zaten çok istediğiniz bir konu da olabilir. İşlerinizde daha önce denenmemiş, daha önce belki yapmaya cesaret edemediğiniz şeylere bu süreçte girişebilirsiniz. Farklılıkları ortaya koymaktan lütfen çekinmeyin. Çalışmakla alakalı motivasyonunuz artabilir. Nisan ayında bazı engel ve zorluklar çıksa da sonrasından bu işlerde yeni başlangıçları, yeni projeleri, işbirliklerini sağlayabilirsiniz. Sağlık açısından da dişlerle alakalı eğer probleminiz varsa belki bunun için bir tedavi görmeniz gerekebilir. Migren veya baş ağrılarınızı tetikleyebilir. Sağlık kontrollerinizi öncesindeki ve sonrasındaki aylarda lütfen aksatmamaya çalışın. Günlük alışkanlıklarınız, rutinleriniz bu tutulmayla tamamen değişebilir. Bu spor olabilir, beslenme düzeniniz olabilir, çalışma düzeniniz olabilir. Hayatınıza kökten bir yenilenme, bir düzen değişimine gidiyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir hobinizi tabii ki işe de çevirebilirsiniz. Bunun için de destekleniyor olacaksınız. Nisan ayı ve akabinde Mayıs'ın ilk haftaları size sürpriz bir ilişki, bir teklif getirebilir. Bazı tarihler verdim. Onları lütfen giriş kısmından dinleyin. Çünkü o tarihlerde bu güneş tutulması olumlu veya olumsuz tetikleniyor olacak. Yani etkilerini göreceğiz. Güzel bir tutulma süreci umarım geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yay ve yükselen yaylar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 5. evinizde meydana gelecek. 2005-2006 yıllarının İlkbahar aylarını hatırlamaya çalışın. Benzer etkiler var. Aşk, flört, çocuk, hobileriniz, tatil gibi böyle keyifli konulardan yana bazı değişimler almaya başlayacaksınız. Hatta bir ay öncesinden bu etkileri almaya zaten başlamış olabilirsiniz. Örneğin geçmişten bildiğiniz, daha önce tanıştığınız biriyle bir ilişki başlatabilirsiniz ve bu çok kadersel olacaktır. Bu dönem biraz bu etkiler var gökyüzünde. Dolayısıyla sizin belki de çok da böyle kontrol edemediğiniz olaylar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Yepyeni bir ilişkiye başlamak için Nisan ayı uygun olmayabilir. Tabii haritanıza göre değişecektir. Ancak bu süreci karşınızdakini daha iyi tanımak adına kullanabilirsiniz de. Çünkü tutulma zaten 6 aylık süreci kapsayacak. Çocuklarla alakalı önemli gündemleriniz olabilir. Örneğin çocuğun bir okul değişimi, çocuk için bir yer değişimi gibi şeyler dediğim gibi 6 ay içerisinde gerçekleşebilir. Eskiden ilgilendiğiniz bir uğraşınıza, istediğiniz bir hobiye başlamak için cesaret bulabilirsiniz. Bu sizin evde yaptığınız bir hobiniz de olabilir. Hatta bunu daha sonrasında işe de çevirebilirsiniz. Hayattan aldığınız keyifleriniz, zevkleriniz, uğraşılarınız değişiyor aslında. Hayata karşı motivasyonunuz da artabilir. Fakat ikili ilişkilerde yanlış anlaşmalara, tartışmalara çok açık bir dönemdesiniz. Bunu da lütfen önemseyin. Çünkü kırıcı sözler de çıkabilir ya da şifa gibi bir iletişim içerisinde de tabii ki kalabilirsiniz. Bu tamamen sizin özgür iradenize bağlı. Çocuk isteyenler için de yine olumlu bir süreç. Tedavi, kontroller ve bu planlarınız için tabii ki hazırlık yapabilirsiniz. Fakat Nisan ayı sadece biraz daha sıkışık, gecikmeli
gecikmeler verebilir. Ancak aşk, ilişkiler başlatmak için güzel bir 6 aydan geçiyor olacaksınız. Bazı tarihlerde verdiğim giriş kısmında lütfen onları dinleyin. Çünkü bu tutulmanın olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini alıyor olacaksınız. Umarım çok güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Oğlak ve yükselen oğlaklar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 4. evinizde olacak. 2005-2006 yıllarınızı şöyle bir hatırlamaya çalışın. İlkbahar aylarını özellikle. Benzer etkiler alabilirsiniz. Ev, gayrimenkul, yaşam yeriniz, eviniz, aile ilişkilerinizle alakalı önemli gündemleriniz olacaktır. Hatta bir ay öncesinde bunun sinyallerini zaten almaya başlamış olabilirsiniz. Bazı oğlaklar evlerini değiştiriyor. Şehir hatta ülke değişikliği bile yapabilirler. Retro olduğu için bu daha önce bildiğiniz, yaşadığınız bir yere gitmek, bir yere taşınmak, bir yer değişimi yapma potansiyelini de tabii ki ortaya çıkartıyor olacak. Yeni bir ev almak, satmak, kiraya çıkmak gibi bazı konularınız gündemlerinizde olabilir. En azından Nisan ayı içerisinde eğer acil değilse bunları yapmanızı pek tavsiye etmiyorum. Merkür retro olunca o prosedür işlerinde bazı gecikmeler, aksaklıklar, çok fazla yavaşlıklar olabiliyor. Evle alakalı bazı pürüzler çıkabiliyor. Evde tadilat, tamirat gibi ciddi işleriniz de olabilir. Burada siz veya aileniz de bu tadilat yapabilir. Bazı oğlaklar için de iyi gitmeyen evliliklerin ya değişip dönüşecek, yeni bir başlangıç yapacak ya da bitmesine sebep olacak. Çünkü bir şeyler aynı düzende ilerlemeyecektir diye düşünüyorum. Burada kökten bir şeyler değişmek durumunda kalacak. Tabii ki aileden belki kardeşiniz, kuzeniniz, en yakın çevrenizdeki bazı kişilerin de hayatlarındaki önemli değişimleri, başlangıçları ya da bitişleri de görebilirsiniz. Hatta Eylül ayında da başka ama bu konu özelinde benzer bir tutulma olacak. Aile içi tartışmalar, agresyonlardan özellikle Nisan ayında lütfen uzak durun. Çünkü çok kırıcı olabilirsiniz. Çok yaralayıcı sözler sarf edebilirsiniz. Bunun yerine o Şiron kavuşumunu çok daha böyle başkalarını cesaretlendirmek, başkalarını motive etmek üzere konuşmalar yapmanızı öneriyorum. Yani bunu tabii ki tercih edin demek istiyorum. Eğer evinizi, yerinizi ev için değiştirmek, bunun için adım atmak istiyorsanız da çok fazla cesur olmanızı, gökyüzü sizi bu anlamda destekleyeceğini söyleyebilirim. Sadece iletişimde, yolculuklarda bir yere gitme, gelme konularında bazı zorluklar olabilir. Bazı tarihler verdim. Onları giriş kısmında mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü onlar bu tutulmanın olumlu ya da olumsuz etkilerini alacağınız dönemler. Güzel bir tutulma süreci umarım geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kova ve yükselen kovalar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 3. evinizde meydana geliyor. 2005-2006 yıllarınızda şöyle bir hatırlayın. İlkbahar aylarına benzer etkiler alacağız. Seyahatler, araç alım satım, eğitim, en yakınlarınızdaki kişiler, kuzeniniz, kardeşiniz gibi kişilerin hayatlarıyla bağlantılı bazı gündemleriniz olacaktır. Hatta bir ay öncesinden zaten bunun sinyallerini almaya başlamış olabilirsiniz. Eğer bu dönemde aracınızı değiştirmek veya bununla alakalı bir bakım, servis işiniz varsa 1 Nisan öncesinde tamamlamanızı öneriyorum. Yolculuklarda aksilikler, kazalara, işte yaralanmalara, bozulmalara açık bir dönemden geçiyor olacaksınız. Araç alım satım içinde bir bütçe planlaması belki yapabilirsiniz. Ancak Nisan ayı özelinde konuşuyorum. Bazı engel ve zorluklar prosedürle alakalı da yaşanabilir. Sözleşmelerde, imza gerektiren işlerde belki revize etmek durumunda kalabilirsiniz bir şeyleri. Size çok yakın isimlerin, kardeş, kuzen veya öyle gördüğünüz kişilerin evlilik, işte boşanma, taşınma, kariyerindeki işte önemli değişimler gibi gündemlerine şahit olabilirsiniz. Çok istediğiniz ancak bir türlü cesaret edemediğiniz eğitimlere de siz de başlayabilirsiniz. Hatta yarım bıraktığınız bir eğitimi, bir projeyi tamamlamak için harika bir dönem. Bu size daha sonra farklı kapılar da açabilir. Daha önce aldığınız bir eğitimi daha iyi içselleştirebilirsiniz. Zaten yeni anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler hep sizin kazançlarınızla farklı ve cesur davranacağınız bir projeyle, hamleyle, işte mücadele ederek belki kalıcı gelir elde etmenizi sağlayacak bir işle alakalı da olabilir. Bir eğitime, bir yolculuğa bu dönem harcamalarınız olabilir, aile desteği gelebilir. Bazı tarihler verdim ben giriş kısmında. Lütfen onları not alın. Çünkü o tarihler bu tutulmanın olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini göreceğimiz tarihler. Güzel bir tutulma süreci geçirirsiniz umarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ve son olarak balık ve yükselen balıklar 8 Nisan'da gerçekleşecek olan tutulma sizin haritanızda 2. evinizde meydana gelecek.
2005 ve 2006 yıllarınızı lütfen düşünün. İlkbahar aylarına özellikle benzer etkiler alabiliriz. Para gelirleriniz, varlıklarınız, kendi değeriniz gibi konularda önemli değişimlerden geçiyor olacaksınız. Hatta bir ay öncesinden zaten bu etkileri aslında sizler almaya başladınız. Birçok balık farklı iş kollarına, başka kazanç kapılarına gidecektir, başka yollara sapacaktır. Bu dönem her ne kadar kendinizi engellenmiş, işte zorlanmış gibi hissediyor olsanız da bu sadece Nisan ayı özelinde geçerli olacak. Orası sadece bir sıkışık. 6 ay içerisinde kazançlarınız ve gelirleriniz kökten değişecektir. Bunu söyleyebilirim. Aklınıza zaten çok parlak fikirler gelebilir. Hayatınızı, hatta işinizi belki yeni baştan dizayn etmek, bunun için bir mücadele etmek isteyebilirsiniz. Fakat daha önceden ödemeniz gereken bir borç önünüze de çıkabilir. Size gelecek bir para da gecikebilir. Genel olarak planlarınız maddi konular üzerine olarak görünüyor. Bazılarınız işi bırakmak, farklı teklifleri değerlendirmek de isteyebilir. Kazançlarınız değişiyor, kaynaklarınız değişiyor. Sadece kontrolsüz bir şekilde harcama yapmaktan uzak durmanızı öneriyorum. Eğer dış görüntünüzde de bir değişiklik yapmaya gidecekseniz, eğer buna bir harcama yapacaksanız, yine Nisan ayı acil değilse bu araları geçmenizi öneririm. Çünkü çok hızlı ve gözü kara davranabilirsiniz. Hem işinizde hem de harcama ile alakalı konularınızda. Bir de kendi değerinizi çok belki sorgulayabilirsiniz bu süreçte. Bu dönem her ne yaşıyorsanız kadersel olduğunu unutmayın. Özellikle Nisan ayı içerisinde aklınıza gelebilecek yaratıcı projeler için, işleriniz ve kazançlarla alakalı yeni fırsatlar içinde lütfen cesur olun. Bu sizin kazançlarınızı olumlu anlamda ileride değiştirecek bir tutulma olacak çünkü. Bazı tarihler verdim ben giriş kısmında. O tarihleri siz de not alın. Bu dönemlerde olumlu, olumsuz bu tutulmanın etkilerini hepimiz alıyor olacağız. Güzel bir tutulma süreci umarım geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.